Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 91. bölümünde neler olacak ayrıntıları aktaracağım. Ama abone olmayı ve aynı zamanda videoya en az 150 beğeni bekliyoruz. Hadi hemen konumuza geçelim. 91. bölüm özellikle birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Çünkü artık Abidin kötü bir rol oynuyor ve bütün Yalı'daki herkese zarar vermekte kararlı. Ve son 90. bölümde de gördük, İfakat ciddi anlamda zarar gördü ve bununla birlikte yine artık gerçekten Büyük Hanım Korhanlara zarar vermeye devam edecek. Yani onların canını yakacak açıkçası ve bu böyle devam edecek. Birçok kişi İfakat'ın sahnesine sinirlense de, böyle bir sahnenin olmamasını istese de, yani böyle bir sahne yaşandı ve bölüm bu arada daha erken bitti aynı zamanda. Şimdi birazdan da 91. bölümde neler olacak buna geleceğim. Hemen kısa bir özet geçiyorum. 90. bölüm yaklaşık 30-35 dakika daha erken bitti. Bunun sebebi ise bazı sahnelerin kesildiği ve senaryoda değişikliğe gidildiği muhtemelen arkadaşlar. Onu da sizlere bu şekilde açıklamış olayım. Şimdi en baştan gelelim, hemen başlayalım. Artık İfakat ve Orhan ilerleyen bölümlerde beraber olmaya devam edecek ve Gülgün bundan haberi var. Gülgün bunu bilecek. Yani bu durum artık dizinin içerisinde birazcık iğrençleşme yine fazlalaştı. İlk bölümlerde olduğu gibi. İlerleyen bölümlerde Orhan ve İfakat'ı daha sık sık yine görebilirsiniz ama İfakat kolay kolay bu travmayı da atlatamayacak aynı zamanda. Abidin'in yaptığı bu travmayı tam olarak atlatamayacak. Halisa artık yine Ferit'le beraber, onu yine hatırlatalım. Bir diğer yandan Halisa biliyorsunuz ipoteki ve bütün her şeyi rest çekti. Yani parayı da vermeyecek Halisa Büyük Hanım'a ve paralarına çöktüğü için Büyük Hanım yeni oğluyla, yani dizinin yeni karakteriyle ciddi anlamda Korhanlara zarar verecek. Zaten psikolojik olarak hani birazcık sıkıntılı bir insan olduğunu da yine dizide görebiliyoruz. Büyük Hanım'ın yeni oğlunun, zaten onun da fotoğrafları var, videomuzda göreceksiniz. Ama Abidin'le beraber ciddi anlamda zarar verecek. Yani can olarak, hani mal olarak da değil, can olarak insanların, yani Korhanların canına zarar verecek. Bununla birlikte Abidin artık düşman tabii ki ve Suna ilerleyen bölümlerde Ferit'le beraber olmaya devam edecek. Bakın bu çok önemli aslında. Hani sizlerin de artık merak ettiği konu bu. Şimdi geldik zaten 91. bölümde neler olacağıyla alakalı. Suna ilerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit'i kıskanmaya devam edecek. Aynı zamanda tabii ki biliyorsunuz evin bir hizmetlisi var ve Abidin'in de aynı zamanda eski nişanlısı ve bu kişi de yine Ferit ile Suna'yı evde konuşurken, yani yalıda konuşurken duydu ve aralarında bir şey olduğunu biliyor. Tabii ki bunu Seyran'a ilerleyen bölümlerde söyler mi söylemez mi konusuna gelirsek, yani 2-3 bölüm değil ama 6. bölüm 7. bölüm sonralarında belki söyleyebilir. Bu arada dizide ne söylediysek tek tek yaşanıyor. Biliyorsunuz sizlere biz 90. bölüm analiz videolarımızda sizlere demiştik, Seyran kapıyı açacak ama hiçbir şey olmamış gibi devam edilecek demiştik. Aynı şey oldu. Seyran'ın haberi olmayacak demiştik. Yine aynı şey oldu ve rüya değil demiştik. Rüya da olmadı. Ne dediysek aslında tek tek ortaya çıktı. O nedenle bizleri takip etmenizde fayda var. Şimdi konumuza gelirsek, İfakat tabii ki bu psikolojik travmayı atlatamayacak. Onu belirtelim ama sırada kim var? Aslında en önemlisi bu. Orhan mı alınacak? Gülgün mü alınacak? Ciddi anlamda bilinmiyor ama hani Korhanlarda sırada kim var? Bunu merak ediyoruz. İşte diziye yeni katılan karakterde ekranda gördüğünüz kişi. Dediğimiz gibi şimdi Suna ilerleyen bölümlerde Ferit'i ciddi anlamda kıskanacak ve Ferit'le beraber olmaya çalışacak. Bu inanılmaz bir gelişim. Zaten Abidin'le ayrılma sebeplerinden de aslında yine en büyük sebeplerden biri bu, Abidin'le ayrılma sebeplerinden. Yani o geceden sonra Suna Ferit'ten yine eskisi gibi olmasa da bir hoşlanmaya başladı birazcık Suna ve bu hoşlanmadan dolayı da zaten fark ettiyseniz Ferit'in yanına hep Suna geliyor. Yani Ferit'in yanına Suna hep yaklaşıyor, geliyor, ondan bir şey umuyor ve ona yaklaşmaya çalışıyor. Açıkçası zaten burada Suna kendini belli ediyor Ferit'le olmak istediğini ama tabii ki kolay kolay da olmuyor. Ama ilerleyen bölümlerde 6-7 bölüm sonra, 8 bölüm sonra Ferit de ona karşı bir sıcaklık yaparsa, işte o zaman İfakat ve Orhan rolü oynanabilir. Yani Orhan ile İfakat'ın aynı yaşadıkları olabilir arkadaşlar. Açıkçası çünkü hani oğlu babasına çektiği gibi bu şekilde yine dizide bir çelişki, yine bir aynı senaryo yaşanabilir. Tabii ki şu an baktığımızda Ferit ciddi anlamda yine Seyran'a karşı bir öfke duyuyor diyebiliriz. Tabii ki aralarında bir şey yok ama
Hani baktığımızda gerçekten ciddi anlamda dizi birazcık çirkin ve kötü gidiyor. Hiç iyi gitmiyor. Yani senaryo şu an çok kötü aslında baktığımızda. Çünkü bunu birçok izleyici de yine söylüyor açıkçası senaryonun kötü olduğunu. Baktığımızda bu şekilde. Şimdi ilerleyen bölümlerde tabii ki Abidin ciddi anlamda yine birilerinin canına zarar verirken aynı zamanda Korhanların malına da yine zarar gelecek. Tabii ki bu mal ile beraber de bu da bir riske girecek Korhanların yalısı vesaire. Bu arada baktığımızda reytinglere totalde 4.29 reyting aldı. Yani bu da geçen haftaya göre birazcık daha düşüş gösteriyor ama hani düşüşün olma sebebi normal. Zaten bir kerelik arttı, şu an yine düşüyor. Bu birazcık aslında normal diyebiliriz. Yine Suna'nın ilerleyen bölümlerde psikolojik tedavi göreceğini ama tabii ki ne olursa olsun Suna Ferit'e karşı bir yavaş yavaş duygu duyuyor. Yani aşk duyuyor ve ilerleyen bölümlerde Ferit'le beraber olmak isteyecek Suna. Zaten dediğim gibi tekrar söylüyorum, hani Fakat ile Orhan'ın yaşadıklarını Suna ile Ferit de yaşayabilir ilerleyen bölümlerde. Onu da belirteyim. 100. bölümde final olma olasılığı çok düşük arkadaşlar. Yok yani açıkçası 100. bölümde final olmayacak yüksek ihtimalle ama senaryoda da ciddi anlamda değişikliğe gidildi. Bunu da dizinin yarım saati yani 30 dakika erken bitmesinden anlayabiliyoruz. 35 dakikalık bir kesinti yaşandı dizinin içerisinde. Reklamlarla beraber ciddi anlamda dizi kısa tutuldu. Ama dediğim gibi bu şekilde yaşanacak arkadaşlar. Şimdi Yalı'da aslında herkes artık birbirinin ne yaptığını biliyor ve Yalı eski Yalı'ya dönüyor. Ferit yine umursamazlığa ve Seyran'a karşı yavaş yavaş bir sevgi duymamaya başlıyor. Fark ettiyseniz şunu belirteyim. Hani ilk başlarda Ferit Seyran'ın peşinden koşuyordu. Daha bir 15-20 bölüm önce. Şu an Ferit istemiyor ve Seyran Ferit'in yine peşinden koşuyor. Yani aynı şeyler birazcık daha tekrarlanıyor. Sadece Ferit ile Seyran'ın arası iyi tutulsa da yine de eskisi gibi bir evlenme vesaire bu tarz şeyler yaşanmıyor. Sadece bu ikilinin arası iyi tutuluyor ama yine de bu ikili birbirini istemiyor gibi dizinin içerisinde gösteriliyor. Bu şekilde belirtebilirim ama artık dizide senaryo ciddi anlamda değişiyor. Özellikle mafyatik tarzda yine ciddi anlamda bir değişiklik olduğunu söyleyeyim. Abidin Korhanların ciddi anlamda canını yakacak. Hani bu öyle ufak bir sorun olmayacak. Korhanlar için en büyük sorunlardan biri şu an Abidin ve yanındaki kardeşi olacak. Çünkü kardeşi de ciddi anlamda psikolojisi olarak da yine bozuk ve sıkıntılı. Ama Halis anında gözü dönmüş durumda. Bu iki aile tekrardan çatışacak. Bakalım dizinin sonunda kazanan kim olacak? Zaten bu şekilde de dizinin sonuna kadar gider gibi duruyor. Tabii ki yeni gelişmeler yaşanacak. Bu videoda birazcık daha analiz yaptık. Neler olacağıyla alakalı ana konulara değindik ama bir sonraki videolarımızda yarın yayınlayacağımız videolarda vesaire sizlere zaten çok daha ayrıntılı videolar anlatacağız. Ayrıntılı detaylar vereceğiz. Bizleri takip edin, abone olmayı unutmayınız. Sizleri de seviyoruz. Görüşmek üzere.